Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saati adlı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çikolatalı çilekli bardak tatlısının tarifini vereceğim. Tatlılardan bardak tatlısı hastası olan ben bu tarife bayıldım arkadaşlar. Gerçekten yani yaş pastasıdır, kurabiyesidir, şusudur, busudur hep geçiyorum. Ben bardak tatlılarını çok seviyorum. Çok hafif, çok güzel oluyor ama bu biraz full kalorili olabilir üzerindeki çikolatasından ötürü. İnanılmaz lezzetli, muhteşem bir tarif arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka yapın. Hadi bu güzel tarifin yapılışına geçelim. Pastane kremamız için her zamanki tarifim yine tenceremizin içine sütümüzü, şekerimizi, nişastamızı, unumuzu, yumurtamızı alıyoruz. Pürüzsüz hale gelene kadar çırparak pişiriyoruz. Eğer topak topak olursa mutlaka süzgeçten geçirmeyi unutmayınız. Piştikten sonra ocağımızı kapatalım. Tekrardan muhallebimizin içine tereyağımızı ve vanilyamızı katalım ve blenderdan geçirelim. Bu arada sizler hangi tür tatlıları seversiniz arkadaşlar? Şerbetli mi, pasta mı, kurabiye mi, yoksa benim gibi sütlü tatlılar mı seversiniz? Ben bir ara şerbetli tatlı hastasıydım. Ama ne var ki bu kilolardan ötürü artık şerbetli tatlılara ara verdim arkadaşlar. Canım tatlı istediğinde daha hafif sütlü tatlıları tercih eder oldum. O yüzden bardak tatlılarının sunumlarını çok beğeniyorum, yani Allah var. Evet, muhallebimiz de oldu, görüyorsunuz. Hemen şöyle sıcak bir şekilde kasemizin içine aktaralım. Üzerinde streçleyip soğuması için kenarda bekletelim. İyice soğuması lazım arkadaşlar. Tamamıyla soğuduktan sonra çırpma kabımızın içine kremamızı alalım. Sertleşene kadar çırpalım. Kremamız sertleştikten sonra da muhallebimizi kremamızın içine katalım ve çırpma işlemine devam edelim. Evet, pastane kremamız hazırdır. Mutlaka yapın. Çok lezzetli bir krema. Şimdi sütlü çikolatamızı benmari usulü eritiyoruz. İçine de ya kırık badem ya da kırık fındık katıyoruz. Bunları bir güzel karıştırıyoruz. Tabii donmaması için mutlaka böyle sıcak bir kasenin içine bardağı oturtturun. Kenarda dursun. En son işlemde kullanacağız bu çikolatayı. Şöyle tabanı içinde kakaolu bisküvimizi alalım. Toz haline getirelim. İçine de erittiğimiz tereyağını katalım. Bir güzel karıştıralım, yedirelim. Bildiğiniz cheesecake tabanı gibi olacak bardak tatlımızın tabanı. Çok lezzetli oluyor bu şekilde. İyice şöyle yağı da bisküvilere yedirdik. Sonrasında da bardak tatlımızın yapılışına geçelim. En çok sevdiğim bölüme geldik. Şöyle bardağımızın dibine bisküvimizden 2-2,5 kaşık kadar koyalım. İyice düzleyip bastıralım. Üzerine kremamızdan sıkalım. Çevirerek kremamızı düzleyelim. Sonra üzerine çilek dökelim arkadaşlar. Daha sonra tekrardan üzerine kremamızdan döküp düzleyelim. Şöyle çevire çevire düzlerseniz daha güzel oluyor. Sonrasında yine üzerine çileklerimizden ekliyoruz. İnanın muhteşem bir lezzet çıkıyor ortaya. Son olarak tekrardan kremamızdan dökeceğiz ve düzleyeceğiz. Bu arada bu tatlıyı yaptığım gün tatlı bitti. Zaten bu verdiğim tarifle en fazla 6 bardak çıkıyor arkadaşlar. Tarifi ona göre verdim. 6 bardak çıkıyor. Herkes bir bardak yedi. Kalktı. O kadar güzel, lezzetli oluyor ki çünkü. Ve çok doyurucu oluyor, biliyor musun? Böyle misafiriniz geldiğinde bardak tatlısı yaparsanız gerçekten hem doyurucu hem lezzetli hem hafif, ne bileyim. Seviyorum ben bardak tatlılarını. Şöyle bardaklarımızı güzelce çilekle buluşturuyoruz. 2 tane bardağa çilek yetmediği için arkadaşlar onlara sadece bisküvi krema kullandım. O da güzel oluyor ama tabii ki de çilek ayrı bir lezzet katıyor. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Her türlü meyvenin yakıştığı muhteşem bir bardak tatlısı tarifi bence. Bana öyle geliyor. Evet. Az önce dediğim gibi çilek yetmediği için bisküvinin geri kalanını kremayla buluşturdum ve bunu da bu şekilde süsledim. Son olarak da üzerine şöyle bademli çikolatamızdan döktüm. Of, o kadar güzel oluyor ki. Vallahi lezzetine doyamıyorsunuz. Dışarıda yemek yerine evde yapması en güzel arkadaşlar. O yüzden mutlaka bu tarifi yapın ve afiyetle tüketin. Vallahi bizler bayıldık. Umarım tarifimizi yapınca
Sizler de çok beğenirsiniz. Tarifimizi paylaşmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Farkındayım, eskisi gibi YouTube kanalımda videolar izlenmiyor. Çünkü çok ara veriyorum yazın. Ama inanın çok işlerim oluyor köyde, biliyorsunuz artık, yani Almanya'dan geldim. Böyle köy hayatına başladım. Tavuklarım, bahçem derken gerçekten zamanım olmuyor tarif yapmaya. O yüzden ben tarifleri genelde kışın yapmayı seviyorum arkadaşlar. Ve aslında kışın daha güzel oluyor. Çünkü herkes kışın evde. Yazın herkes gezdiği için o tarifler, yani ister istemez o tarifleri göremiyorlar ve izleyemiyorlar. O yüzden biraz beğeni, yorum ve paylaşımlarınıza ihtiyacım var arkadaşlar. Sayfamızı desteklerseniz çok sevinirim. Evet, geldik bir muhteşem tarifin daha sonuna. Nasıl buldunuz tarifimizi? Gerçekten güzel gözükmüyor mu? Umarım tarifimizi sizler de yapınca çok ama çok beğenirsiniz. Şimdiden tarifimizi yapan herkese afiyetler olsun diyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.